Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir sırt çantası çalışacağız. Görüyorsunuz, gold detaylarıyla harika bir çanta oldu. Şöyle ayarlanabilir askılarını da yaptım. Bakın hem bu gold zincir çok güzel bir hava kattı. Aynı zamanda dilediğiniz gibi boyunuza göre ayarlama şansını size veriyor. İster buralardan geçirin, isterseniz buradan geçirin. Böylece ayarlanabilir bir sap elde etmiş oluyorsunuz bu şekilde. Gerçekten çok severek ördüm, severek yaptım. Ancak tabii ki de yine siyah bir çanta çalıştığımız için ne yazık ki her detayını bu çanta üzerinde gösteremedim sizlere. Çünkü gerçekten videoda hiçbir şekilde görünmedi. Çünkü simsiyah bir rafya ip var önümde. Şunu söyleyeyim, belli yerlerini kendi çantasının üzerinde, belli yerlerini ise başka bir renkle size tarif ettim. Şimdi baştan şöyle bir detaylarını hatırlatmak istiyorum. Şimdi bakın ne kullandım? Bir kapak yaptım. Öncelikle bir kapak hazırladım. Hemen şöyle ölçüsünü de size söylüyorum. 15 santime 20 santimlik bir kapak hazırladım. Bu kapağı şu şekilde hazır, biliyorsunuz aparatlarımız var. Ondan taktım ve ilmek kaydırmayla şuraya, arkaya, hemen bakın çantayı bitirdiğimizde bir ilmek kaydırma yapmıştık ya. Hemen onun altındaki sıraya ilmek kaydırmayla kapağımı bu şekilde tutturdum. Bu şekilde anlatmak zorunda kalıyorum. Çünkü dediğim gibi videoda battığım hiçbir yer gözükmedi. Oralarını tek tek parçalarını size başka renk üzerinden gösterdim. Ancak birleşim kısmını şu anda şimdi sizlere anlatıyorum. Bir sap ördük. 150 santimlik bir sap ördüm. Hatta yine bir ölçelim. Çünkü ütüledim. Bir değişme var mı? Yok mu? Yanlış bilgi vermiş olmayayım size. Şöyle bakın, diktiğim yere kadar 60 santim. Evet. 140 santim örmüşüm. Pardon, özür diliyorum. 150 santim değil. Sonrasında ucuna şöyle D halkalar var, biliyorsunuz. D halkadan taktım. Sapımın genişliğine uygun olacak şekilde seçtim bunu. Şöyle söyleyeyim, 3,5 santimlik diyebilirim. Şöyle 3, 6, 9, 12, 14 tane halkadan oluşan bir zincir kullandım. Yine onun boyunu da şöyle söyleyeyim, 15 santimlik bir zincir kullandım. Ucuna da klasik halkamızı taktık. Buraya çok büyük takmadım, gerek yok. O yüzden buraya küçük D'lerden taktım. Bu şekilde sapımızı hazırlıyoruz. Şu D'leri buraya iğneyle dikerek sabitledim. Yine aynı şekilde sapımın şöyle bir pay bırakıyorum, biliyorsunuz, sap tutma kısmı için. Bakın şu anda gündüz ışığında çektiğim halde şu an bile gerçekten göstermekte zorlanıyorum. Yine burayı da iğneyle dikerek, iki tarafı da dikerek tutturdum. Dediğim gibi kapağı ilmek kaydırmayla ama diğer kısımlarını dikerek yaptım. Şu kısımlarını tuttururken de iyice bir sağlam olsun diye önce sık iğne ile tutturdum. Sonrasında iğne ile güzelce o sık iğneleri de, bakın dikkat edin, şurası kalın, iğne ile geçtim güzelce sağlam olsun diye. Yerini ayarlıyoruz. Tam orta noktadan bunu da astarlamadan önce takıyoruz. Sapı büzme aparatını göstereceğim. Başka bir renk üzerinde göstereceğim. Klasik yaptığımız, her zamanki yaptığımız büzgüyü bu sefer üzerine bir sıra sık iğne yaparaktan bu şekilde bir enli forma, yani derilerde olduğu gibi bir enli forma ulaştırmış oldum. Her zamanki gibi sıkı bir büzme aparatımızı yaptık. Şunu söyleyeyim. Bakın, 25 santim örneğimi ördükten sonra 4 sıra sık iğne yapıyorum.
çakma trabzandan 2 tane örüp 2 boşluk. 2 tane örüp 2 boşluk bırakıyorum. Aralarda 2 zincir var. Üzerine yine 4 sıra sık iğnemi ördükten sonra ağzını da ilmek kaydırmayla bu şekilde bitirdim, tamamladım. Yine çantaya elimle istediğim formu verdim. Bakın şöyle, şuradan daha net görürsünüz. İçinde bu arada paketi kargoya hazırlıyorum. O yüzden içinde kağıtlar var. Şu şekilde çantaya istediğim formu verdim. Biliyorsunuz her zaman ne yapıyorum? Önce şunu ayarlıyorum. Sonra deliklerinden tığ geçirip o deliklerden sonra büzgü aparatımı geçiriyorum. Bu şekilde formunu verdim ve dediğim gibi artık çantamız tamamen hazır hale gelmiş oldu. Dediğim gibi ne kadar ip gittiğini hemen söyleyeyim size. İpinizi de ona göre hazırlamış olursunuz. Eğer ki kapak yapmayıp da bu çantayı direkt böyle büzmeli bir sırt çantası olarak yapacaksanız 2 rafya tam olarak yetiyor. Ancak nasıl söyleyeyim size biliyor musunuz? Şuraya kadar falan yetti. Yani şu kadarlık bir kısım için yeni rafya açtım. Onu söyleyeyim. Yani 2 rafya gerçekten bayağı bir çantayı neredeyse tamamladı. Ama bunda deri taban kullanmamın tabii ki de payı var. Eğer siz tabanı da örgü yapacaksanız aynısından 3 rafya sizin için tam tamına yeterli olacaktır. Bunları tuhafiyelerden bulabiliyorsunuz. Mesela benim elimdekiler uygun değildi. Hemen burada Yüncü'ye gittim. Şu parçam vardı. Hemen D'leri, şu klipsimi falan aldım. Bu şekilde monta ettim. Dediğim gibi bu size kalmış. Siz püsküllü çalışabilirsiniz. İsterseniz boncuk takabilirsiniz. İsterseniz düğüm yapıp direkt öyle de bırakabilirsiniz. Ben tüm gold detayları birbiriyle tamamlasın istedim. Tabanda goldlar, askıda goldlar ve yine buradaki klipsimiz de gold olduğu için bu şekilde yaptım. Gerçekten o kadar güzel, o kadar şık bir çanta oldu ki. Astarını da yine her zamanki şekilde cepli, içinde çift cebi olan bir cepli astar olarak çalıştım. Astarı ne dedik? Deliğin hemen altına, yani şu sıradan sabitledim. Astar videosunu yine başka bir çantada anlatmıştım. Linkini açıklamalar bölümüne eklerim. Bu arada Instagram'ı çok es geçiyorum. Biliyorsunuz yine Aryalarla Tasarım aynı isimle Instagram'da da varım. Buradakinden çok daha fazla çanta modelim var. Geçmişten videosunu çekemediğim modellerim de var. Oradan da takip edip yaptığınız çantaları benimle o platformdan da paylaşırsanız çok mutlu olurum diyorum. Gerçekten harika bir çanta yapmaya hazırsanız haydi birlikte başlayalım. Bu taban 25-12'lik bir taban. Şimdi buna dikkat etmenizi istiyorum. Verdiğim göz sayıları bu taban için geçerlidir. Siz eğer ki başka bir taban kullanacaksanız, daha büyük, farklı delikli bir taban kullanacaksanız o zaman mutlaka deliklerinizin aralıklarına göre yeniden bir ölçeklendirme yapmanız gerekmekte. 25'e 12 tabanların delikleri genelde şu standart. O yüzden buna göre rahatça verebiliyorum. Tekrar söylüyorum, toplamdaki göz sayısını vereceğim. Siz dilerseniz tabanını direkt örgü tabanı olarak da çalışabilirsiniz. Ben birazcık daha uzun ömürlü olsun, hani yere koyuyoruz, sürtünüyor. Biliyorsunuz bu çantaları çok yıkayamıyoruz, edemiyoruz. O yüzden tabanı deri taban tercih ettim. Siyah normal yumuşak mat bir deri kullandım bu çantanın tabanında. Şimdi şunu göstermek istiyorum sizlere. İpim benim yumuşak yerli rafya. Bakın yumuşak yerli rafya. Tabii ben söktüğüm için şurası şu anda kıvrışık ama normal. Böyle içinden gösterecek olursam şu şekilde bir rafyamız mevcut. Evet, elimdeki yazılardan çıktı. Okulda çocukların ismini yazmıştım unutmamak için. Şimdi şöyle söyleyeyim. Köşelerde bakın bu çantaların köşelerini hafif ovalleştiriyorlar. Şu köşelerin mesafeleri birazcık uzak oluyor. 5'er tane şu iki köşeye yaptım. Şu kısa kenardaki görüyorsunuz, buralara 4'er tane yaptım. Şu ortasındaki 2 taneyi 3'er tane yapıyorum. Bu 4'ü artık burada kullanmadım. Yani
Buradaki 5'in yanında 3 var. Burası boylu boyunca 3 olarak gidiyor. Yani sayacak olursak toplamda 2 bu köşede, 2 bu köşede, 2 bu köşede, 2 bu köşede 8 tane beşlimiz var. 1, 2, yine 3, 4 olmak üzere 4 tane dörtlümüz var. Kalanlarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 burada, 12 burada, 24, 2 burada, 2 burada, 28 tane de üçlümüz var. Yani toplarsak hepsine hemen topluyorum. Evet, saydım, 140 tane ilmeğimiz olmuş oluyor. Tığım 4 milim. Burada buna dikkat edelim. Tığ numaraları bizim için önemli. Neden derseniz, çünkü tığ numarasını değiştirdiğiniz anda çantanın ölçüsü de değişiyor. O yüzden her zaman söylüyorum, santimleri baz alın. Elimde 25-12 bir taban var. Daha sonra ilerlediğimde göstereceğim. Sizin buradaki kriteriniz her zaman için dediğim gibi örnek ölçeklendirmemiz olsun. Çünkü tığ numarasını değiştirdiğiniz anda her şey değişir. Yumuşak rafya iplerimiz kalınlığına göre 3,5, 4, 4,5 bu aralıkta örülebilir. Şimdi başlayacağım hemen. Yine çok güzel bir örnek yapacağız. Burada şunu söylemek istiyorum. Bakın, hemen şunu bir tanesini sökeyim. Nasıl yaptığımı bir göstereyim size. Ben bunu yani video uzamasın diye daha önceki videolarımın içinde bulabilirsiniz. Eğer ki merak ederseniz, bulamazsanız, bir işkembe model çantam vardı, deri kapaklı, onun tabanında var. Yine deri kapaklı bir sırt çantası videom var, onun da tabanında var. Bu nasıl yaptığımı detaylı bir şekilde gösteriyorum. Şimdi burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Eğer ben bunu alıp bu şekilde buraya batıp ilmek çıkartırsam şurası büyür. Yani şu ilmekleriniz büyüyecek ve hoş bir görüntü olmayacak. Bunun önüne geçmek için her zaman başka bir ikinci tığ'yı alıyorum. İpimi yukarıya bu ikinci tığ ile çıkartıyorum. Bakın, burası çok önemli. Sonrasında bunu geçiriyorum ve bu şekilde. Bakın, bu çok önemli. Böyle yaptığınızda şu ilmekleriniz hiçbir zaman için değişmemiş oluyor. Evet, başlayalım artık video çantamızı örmeye. Şimdi en son şu battığım, bakın şu sonuncunun şuraya giriyorum. Sonra yanına geçiyorum. Ve şu üçünü birden bir çıkartıyorum. Bu ilk başlangıcımı yapmam için. Sonra şu yine en son battığım yer. Bakın şu en son. Girdim buna. Hemen yanındakine giriyorum. Uzatıyorum bunu ve şu şekilde görüyorsunuz, artık belirmeye başlıyor. Girdim en son kanada, hemen yanındakine geçiyorum. Uzattım ilmeğimi. Bu şekilde. Artık büyüdü, bakın. Şuradan sıfırdan başladığımız için. Şu görmüş olduğunuz son kanadımız, bakın sonuncusuna girdim. Umarım nettir. Şöyle son kanadına girdim. Yanına geçiyorum. Uzattım hepsine. Çektim. Bu sıkı, bakın. Bunu hiçbir zaman için gevşetmiyoruz. Her zaman için sıkı tutuyoruz. Şu sonuncusu, son kanadına giriyoruz hep. Şurada bakın, şöyle göstereyim. Şöyle çubuklarımız var. 1, 2, 3 tane. Şu üçüncüsü, bakın şuna giriyorum her zaman için. Buna girdim. Yanındakine girdim. Çıkarttım. Üçünü birden bu şekilde topladım. Evet. Yine aynı şekilde. Sonuncusuna girdim. Yanındakine girdim. Uzattım ve üçünü birden topladım. Geldim. Üçünü birden topladım. Bu şekilde bakın, böyle gideceğiz. Hiç aynı şekilde devam ediyoruz. Buraya geldiğimizde de yolumuza spiral bir şekilde gideceğiz bu çantada. Aynen yolumuza devam edeceğiz. Hiçbir değişiklik yapmadan.
Şu köşeye kadar bir gelelim. Son ilmeğe battım. Yanındakine girdim. Uzattım, çektim. Uzatmalarımız çok önemli. Bakın elinizi korkak alıştırmayın. Şu sonuncu var ya, şu sonuncuyu olabildiğince diğerlerinin hizasına kadar uzatıyoruz. Girdim. Yanındakine girdim. Uzattım. Girdim. Yanındakine girdim. Uzattım. Üçünü bir çektim. Son kanadını aldım yine. Bakın. Girdim şimdi şu iki beşlinin arasına. Şimdi buraya bir tane daha yapacağım. Girdim. Aynı yere bir daha girdim. Bakın bu şekilde arttırmayı yapmış oldum tam köşede. Şimdi yanındakinden devam ediyorum. Bu yöntemle spiral bir şekilde çantamızı bitirene kadar öreceğiz. Bakın şöyle bir üst sıraya çıktığımda daha net bir şekilde göreceksiniz. Dediğim gibi biraz siyahın azizliği, sipariş bu renk geldiği için bu renkle örüyorum ama şöyle göstereyim. Şu sıra sonuna kadar gelip üste çıktığımızda çok daha net bir şekilde örnek gözükmeye başlayacak. Şimdi bu arttırmayı yine şu iki beşlinin ortasına, şu iki beşlinin ortasına, şu iki beşlinin ortasına. Aynen şu köşede yaptığım arttırmayı her yerde yapacağım. Bu şekilde çantaya birazcık daha genişlik kazandırmak istiyorum. Biliyorsunuz bu bir sırt çantası çünkü. Ağız kısmını büzdüğümüzde o alt tarafın o tombikliğini vermeye çalışıyoruz her zamanki gibi. Gerçekten çok sade, çok şık bir model yapacağız. Kapak kısmına geldiğimizde ise işte bütün gösterişi, bütün örneği kapak kısmında kullanmış olacağız. Şimdi ben bir sıra sonuna kadar geleyim. Şuradan şuraya nasıl gideceğiz, nasıl ilerleyeceğiz bir görmüş olalım. Dediğim gibi köşe arttırmasını unutmuyorsunuz ama bunu sadece ilk sırada yapıyoruz. Yani ilk bu sırada yapıyoruz. Bir daha hiç arttırma yapmayacağız. Evet geldik bakın sıra sonuna. Sonuncuyu da yaptım. Şimdi buradan yukarıya doğru çıkmaya başlayacağız. Şöyle umarım net bir şekilde görülüyordur. Şu görmüş olduğunuz ilk yapmış olduğumuz hemen şöyle alıyorum ilmeğimi. Bakın o ilk yaptığımızın tepesine giriyorum. Yine uzattım, çektim. Yine girdim. Bakın son ilmeğimin içine giriyorum. Hemen bakın yanındakinin tepesine aynı şekilde girdim. Yine şöyle aldım. Bir diğerinin tepesine. Hep şu son ilmeğimizi alıyoruz. Bu kala tipte biraz daha kolay oluyor. Son ilmeği almak. Rafyada biraz daha ip enli olduğu için takılabiliyor bazen. Bakın bu şekilde görüyorsunuz örnek kendini göstermeye başladı. Bakın şu görüntü. Gerçekten çok şık bir görüntüsü var. Hem böyle evet bir örnek var ama aynı zamanda da böyle çok sade, böyle sık iğne nasıl bir sade ama şık bir görüntüsü varsa bunun da aynı şekilde sade ve şık. İstediğiniz gibi bunun üzerine sonra model kapak falan çalışabiliyorsunuz. Ben kapak hareketliyse örneği bu şekilde düz. Eğer ki kapak düzse örneği hareketli. Yani birbiriyle tam ters seviyorum. İkisini aynı anda çok hoşlaşmıyorum. Hani çok o zaman biraz yorucu oluyor. Bu çantada bu şekilde sade bir model tercih ettim altında. Kapakta hareketli vereceğiz. Ama dediğim gibi siz kapağı hareketli yapacaksanız kapağı düz yapıp alt kısımları da hareketli yapabilirsiniz. Bakın son kez gösteriyorum tekrardan. Şu son kenardaki buna girdim. Hemen yanındaki sık iğnemizin bakın V'sine tepesine girdim. Uzattım. Tekrar söylüyorum uzatmaktan korkmayın. Şu son ilmeği uzatın bolca. Girdim bakın tekrar hemen yanındaki uzattım. Çektim.
tepeler sıkı, şu hattın güzel görünmesi için uzatmanız gerekiyor. Bakın çok güzel, çok şık bir görüntüsü var. Bu her şeyde güzel oluyor. Yani mini bekte de güzel oluyor. Burslu çantada da güzel oluyor. Bu şekilde sırt çantalarında ya da torba çantalarda da çok güzel oluyor. Gerçekten güzel bir örnek. Uzun zamandır bununla ilgili bir video çekmek istemiştim. Bugüne nasip oldu diyebilirim. Tabii bakın ben siz videoyu çekiyorum, rahat görün diye yavaş yavaş örüyorum. Tabii normalde böyle bu kadar yavaş örülen bir örnek değil bu. Ben sizin için böyle yavaş yavaş çekiyorum. Aheste aheste net bir şekilde görün diye bir yandan konuşurken. Toplam 144 tane gözüm oldu. Unutmuyoruz. 144 gözle hazırlıyorum bu çantayı. Eğer siz hazır taban değil de dediğim gibi örme bir taban kullanacaksanız o zaman mutlaka ve mutlaka buna dikkat etmenizi öneriyorum. Kağıt ipte göz sayısı biraz daha fazla olabilir. Rafya biliyorsunuz çünkü 4 numarayla örüyorum. Ona göre daha kalın bir ip. Bakın gerçekten şöyle şu iki sırada bile nasıl güzel kendini belli etti örnek. Bir de üst sıralara çıktığınızı düşün. Zaten 25 santim öreceğim bu şekilde. 25 santim sonra göreceksiniz. Çok şık bir görüntüsü olacak. Rafyanın biliyorsunuz kendinden böyle deri gibi bir parlaklığı var. O da çok güzel yakıştı bu çantada diyorum. Ve dediğim gibi 25 santim olana kadar örüp hemen geliyorum. Evet 25 santim olana kadar ördüm. Şimdi artık ağız kısmını yapmaya başlayacağım. Ağız kısmında normal sık iğne örgüsüne geçeceğim. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Nerede başladıysak orada bitirmemiz gerekiyor. Bakın ilk başladığımız yer burası. Buradan başlamıştık. O zaman yine burada aynı hizada bitirmemiz gerekiyor. Burada farklı iki yöntem kullanabilirsiniz. Bundan bir tanesi direkt buradan sık iğneye geçip spiral olarak sık iğneye başlayabilirsiniz. Bir diğer yöntem ise burada çantanın ağzını bitirmek ve bitirdikten sonra tekrardan aynı şekilde sıfırdan sık iğnelere başlamak. Ben şimdi burada direkt sık iğneye geçeceğim. Son kez şuraya bir tane artık bunu sıkı olarak yapıyorum. Hani uzatıyorduk ya, hiç uzatmadan sıkı olarak yapıyorum ve yanından artık normal sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Bakın bu şekilde. Şöyle sık iğnelerime başlıyorum. Bu şekilde 3 sıra yapacağız. 3 sıra sık iğnelerimi dolaşıp geleceğim. Ondan sonra büzgü için deliğimizi takacağız. Evet şimdi geldik. 3 sıra demiştim ama 2 sıra yeterli olacak. Zaten bakın belli de olmuyor. Üst kısmını biraz daha sonuçta uzayacak da. Çok da abartılı bir uzunlukta çanta olsun istemiyorum. Şimdi burada ne yapacağız? Artık yukarıya delik koymaya başlayacağımız için şöyle bir tane ilmek kaydırmayla bakın burayı artık düzlüyorum. Bu şekilde burayı düzlüyorum. Şimdi buradan sonra 1-2 zincir çekiyorum. Şu şekilde ipimi doladım. Hemen yanındakinden başlıyorum. Hepsini bir çekiyorum. Yani ne yapıyorum? Çakma trabzan yapıyorum. Şu şekilde bakın üçünü birden çektim. 1-2 tane zincir çekiyorum. 2 tane de boşluk bırakıyorum. 1-2 boşluk bıraktım. Hemen geldim buraya. Çakma trabzan. Yanına bir tane daha çakma trabzan. Bu şekilde aralarda 2 zincir olacak şekilde 1-2 boşluk bırakıyorum. Bakın. İkişer tane ne yapıyorum? Çakma trabzanımı yapıyorum. Son kez şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde deliklerimi
oluşturmuş oldum. Buralardan büzgümüzü geçireceğiz. Hemen sıra sonuna kadar dolanıp geliyorum. Evet, şimdi geldik sıra sonuna. En sonda 2 zincirimi çektim. Bakın burada hatırlarsanız ilk başlangıçta şu zincirdi. Şu da ilk başta yaptığım çakma trabzanlarımdı. Çakma trabzanın ilkinin tepesine geliyorum ve buraya bir ilmek kaydırıyorum. Sonrasında bir zincir çektim ve aynı yere tekrardan giriyorum. Böylece bir üst sıraya çıkmış oldum. Şimdi buradan sonra şunu söyleyeyim. Çakma sık iğnelerin ya da çakma trabzanların şu ilkinin tepesine batmak biraz zor olur. Onun yerine şu deliklerin içine 3 tane sık iğne yapacağım. 2 tane zaten zincir vardı biliyorsunuz. O zincirlerin yerine 2 tane. Bir tane de şu birinci çakma trabzanın yerine bir tane daha yapıyorum. Şu ikinciyi kendi tepesine batarak yapıyorum. Bu şekilde yine göz sayım değişmemiş oldu. Yani ne yapacağım? Çukurların içine yani deliklerin içine 3 tane yapıyorum. Şu iki trabzanın ortasına yani tam şuraya bir tane yapıyorum. Bu şekilde bu sırayı dolaşalım. Üst sıraya geldiğimizde artık bundan sonra spiral dönmeyeceğiz. Sıra sonuna geleceğiz. Sıra sonunu tamamlayacağız. Üst sıraya o şekilde çıkacağız. Yine aynı bu şekilde yani altta olduğu gibi sık iğne ile devam edeceğiz. Dediğim gibi istediğim şekilde sanırım bir 3 sıra yeterli olacak. 3 sıra ördükten sonra artık ağzını çevireceğiz ve çantamızın ilk kısmını tamamlamış olacağız. Evet, şimdi geldik artık üst sıraya çıkacağız. Burada dilerseniz yine ilmek kaydırma ile devam edebilirsiniz. Dilerseniz de klasik üst sıraya çıkma yöntemimizle gidebilirsiniz. Siyah olduğu için ilmek kaydırma çok belli olmayacaktır. O yüzden ilmek kaydırma ile gidebilirsiniz. Ama bakın şu arada zincir çektiğimin üstüne değil direkt sık iğnenin üzerine ilmek kaydırıyorum. Yine bir zincirimi çektim. Aynı yere bir daha giriyorum. İlmek kaydırma yaptığımda unutmayın. Şu şekilde görüyorsunuz. Aynı yere tekrardan ilmek kaydırmayla battım. Evet, geldik artık bittiği yere. Burada bundan sonra ilmek kaydırmayla devam edeceğiz. Bakın sıra sonuna geldim. İlmek kaydırmayla birleştirmiştim. Şimdi artık komple ilmek kaydırmayla dolaşacağım. Ağız kısmını böylece hem şöyle bir sertleştirmiş hem aynı zamanda bir toparlamış oluyoruz bu şekilde. Örnek koymak istemedim ya da ters sık iğne istemedim bu çantada, bu örnekte. Ağzının sade olmasını istiyorum. Bakın şu şekilde ilmek kaydırmayla dolaşacağım ve ağzını artık bitireceğim. Hemen sap, büzgü, işte sıkıştırma aparatı ve dediğim gibi kapak detaylarıyla devam edeceğiz. Evet, devam ediyoruz. Bakın son ilmek kaydırmamı da yaptım. Artık ipimi iğneme takıyorum. Yanındaki değil, her zamanki gibi bir sonrakinden girdim. Bakın yine göbekten çıktığı yerden arkaya geçiyorum. Bu şekilde ağzını tamamlamış olduk. Her zamanki gibi yine ipimi iğneme geçireceğim ve yatayda şu sık iğnelerim arasından gizlemiş olacağım. Evet, sapını hazırladım. Şöyle göstereyim. Bunun çekilecek bir şeysi yok. Normal git gel sap bu. Yani şöyle söyleyeyim. Başlangıçta 7 tane zincir çektim. 6 tane sık iğne ile başladım. 6 tane sürekli git gel git gel git gel olacak şekilde sapımı hazırladım. Şimdi büzgü aparatına geleceğiz. Büzgü aparatında şu klasik çift zincirli yöntemi kullanacağız. Şöyle göstereyim. Çantanın büzgülerinin ucuna metal aksesuar takacağım ben. Siz dilerseniz püskül, işte boncuk vesaire istediğiniz şeyi takabilirsiniz. Ben dediğim gibi metal aksesuar takacağım için herhangi bir şekilde bir pay vermeme gerek yok. 2 tane ipten yapıyorum.
Bunun için rafyamın bir içinden bir dışından iki ipi bu şekilde halletmiş oldum. Hemen şöyle zincirle başlayacağım. Şöyle bir zincir çekiyorum başlangıcı için. Şöyle sıkıştırdım. Buradan sonra artık her zamanki gibi ipimi ayırıyorum. Şu şekilde bakın ipin bir tanesini şöyle şöyle tekrar göstereyim. Aşağıdan şöyle yukarıya sarıyorum. Parmağımdaki ipimle ise içinden geçiyorum. Alttan bakın geçirdim. Öbür ipimle ilmeğimi normal sık iğne gibi çekiyorum. Bu şekilde yani her çantada yaptığımız, büzgüde kullandığımız yöntem bu. Bu şekilde tekrar gösteriyorum. İpi aldım. Geçirdim. Direkt buradan çekiyorum. Bu yöntemle istediğim boya gelene kadar büzgüyü yapacağım. Şöyle birkaç kere daha göstereyim. Evet, bu şekilde bakın büzgümüzü istediğimiz boya gelene kadar yapacağız. Burada kriterimiz her zaman neydi hatırlarsanız, şöyle çantamızı biraz kameramızı kaldıralım. Şöyle çantamızı açtığımızda ölçüyorduk bunu. Şu büzgüyü takacağımız yerin genişliği bizim için önemli. 38 santim. 38 santim genişlik, yani 2 ile çarptık 76. O büzme aparatının takacağımız için de 76, işte bir 10 santim daha koyarsak yaklaşık 86. Ama bu 86 nasıl 86, bunu unutmayın. Şöyle bunu ördükten sonra şöyle güzelce bir asılın. O uzamış haliyle 86 santim olacak şekilde örüp geleceğiz. Örme, bunu geçireceğimiz büzgüyü de aynı şekilde yine 6 sık iğneyle olacak şekilde öreceğim. Tahminim 11-12 sırada yetecek benim için. Yine dikerken o aşamayı da göstereceğim. Evet, şimdi şöyle bir değişiklik yapma kararı aldım. Şu şekilde aparatlarım var benim. Bu büzgünün ucuna takılacak. Ama böyle taktığımda çok cılız kaldı bu. Bunu biraz daha güçlendirmek, sağlamlaştırmak istedim. Hafif daha böyle enli forma getirmek istiyorum. Bunun için bakın şöyle zaten V'lerimiz vardı hatırlarsanız. Görünecek mi? Siyah olduğu için görmek evet biraz zor oluyor ama şu şekilde burada V zaten şu arka kısmında değil de ön kısmında V'lerimiz vardı. Bu V'lerin içine gireceğim. Bakın ikisini birden alıyorum. Ah, gözükse bir de. Şöyle ikisini birden alıyorum. Ve buradan hemen başlıyorum. Normal düz sık iğne yaparak gideceğim. Şöyle içinden götüreyim ipimi de. Bakın V'nin ortasından giriyorum. Şu iki kanadı birden aldım. Hemen buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle bunu ne yapmış oldum? Daha enli bir hale getirmiş oldum. Gerçekten siyahla çalışmak o kadar zor ki. Şöyle biraz daha enli ve daha sağlam bir hale getirmiş oluyorum bu şekilde. Normal sık iğne yaparak bu şekilde gideceğim. V'lerin göbeğine giriyorum. Bu şekilde bir sık iğne ile dolaşacağım. Şu şekilde daha enli bir kalın tok bir yapıya dönüştürmüş oluyorum bu şekilde. Evet, bakın bu şekilde gördüğünüz üzere bir sıra sık iğne ile dolaştık. Böyle enli bir forma kavuşturmuş olduk.
Şimdi şu şekilde aparatlarım var demiştim. Bunları takacağız. Burada tabii ben ters takmışım. Yüzüne takmam gerekiyordu. Örneğin yüzüne bunları bu şekilde takıyorum. Dediğim gibi dilerseniz siz bunları kullanmak zorunda değilsiniz. Ben biraz altın detaylarıyla şıklaştırmak istiyorum çantamı. O yüzden bu şekilde uçlarını taktım. Bunların şöyle arkada aparatları oluyor şu şekilde. Bunları koyuyorsunuz ve çakıyorsunuz. Şöyle çekişle çakıyorsunuz bunu. Bu bunun içine giriyor, saplanıyor örgüye ve böylece çıkmıyor. Tabii bunu şu an videonun karşısında yapamayacağım. Böylece şık saplarımız olmuş, pardon büzgülerimiz olmuş oldu. Şimdi hemen ne yapalım? Biliyorsunuz bu büzgümüzü içinden geçireceğimiz bir tane de sıkıştırma aparatı yapmamız gerekiyor. Bunun için hemen 7 tane zincir çekerek başlayacağım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincirle başladım. Bu 7. yükseklik için. Şimdi çeviriyorum arkasını. Şu arkada her ne kadar siyah olduğu için göremiyorsunuz çok ama arkasını çevirdiğinizde şöyle zincirlerin ortasında kalan bir kısım vardı. Sık iğnelerimi buraya yapmaya başlıyorum. Arkada her zincirde bir üçlü oluşuyor. Bu üçlünün arkasında göbeğindekine batıyorum. Üç tane oldu. Dediğim gibi bu yöntem normal batmaya göre bir tık daha zorlayıcı olabiliyor. Ama alt kısmını çok da düzgün olmasını sağlıyor. Özellikle sık iğne taban yapanlar için tavsiyem, eğer orta zincirinizi bu şekilde yapıp karşı tarafına bu şekilde geçerseniz ortada oluşan delikler de oluşmamış oluyor. Bu yöntemle bilginiz olsun. Evet, bir zincir çektim, döndüm. Hemen ilk sık iğne boşluğundan başlayarak tekrardan 6 tane sık iğnemi yapacağım. Sıkıştırma aparatlarımızı sıkı yapmaya çalışıyoruz demiştim. Çünkü bu sayede eğer sıkı yaparsak çantamız direkt çektiğimizde şak diye orada kalacak. Çünkü bu bağlamalı bir sap değil, biliyorsunuz. Bu sırt çantasında bağlama yapmıyoruz. Bağlama yapmayacağımız için direkt çektiğimizde büzgünün orada kalması lazım. Ağzının açılmaması için. Bu şekilde öreceğim. Kaç sıra olduğunu finalde hemen söyleyeceğim. Evet, 12 sıra git gel yaptık. Hemen şöyle dikmek için pay bırakıyorum ve ipimi kopartıyorum. Bu da hazır. Ne kaldı? Asıl en önemli yerimiz kaldı. Kapak detayıyla devam ediyoruz şimdi. Kapak için 29 tane zincirle başlayacağım. 29 tane zincir çekeceğim. Pay bırakmama gerek yok çok fazla. Şöyle birinci zincirim, 2 3. Bu arada çantanın örnek kısmından sonraki tüm detaylarında 3,5 milimlik tığa geçtim. Onu da söylemiş olayım. Hemen 29 tane zincirimi çekip geliyorum. Evet, 29 zincirimizi çektik. Şimdi her birinin içine bir sık iğne yapacağız. Yine arka tarafa çevirdim, bakın. Arkadaki şu orta kısımlarına batıyorum. Zincirlerin orta kısmına batıyorum. Buraya 28 tane sık iğne yapacağım şimdi. Burada kapak ölçüsü tabii ki de sizin ne kadar büzdüğünüzle alakalı. Ben şöyle bir nasıl büzeceğime karar verdim.
Ona göre hesapladım. Benim için 28 tane yeterli oluyor. Ama siz daha geniş yapmışsınızdır ya da daha dar yapmışsınızdır. Bu sayıyı değiştirebilirsiniz. Burada en doğru yöntem çantanızın ağzındaki sık iğneyi saymak bu arada. Yani ben saydım, orada 28 tane sık iğne benim için yeterliydi. O yüzden ben 28 tane sık iğne ile başladım. Ona da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bakın görüyorsunuz. Ah, şu siyah. Telefonum siyahı bir bütün olarak algılıyor. Asla detayları göstermiyor. Bakın şurada görüyorsunuz. Şimdi biraz yaklaşınca belli oldu. Şurada alt kısmında görüyorsunuz. V. Bu şekilde sıralı düzgün bir alt elde etmiş oluyoruz. Bu arka loblara batarak. Şöyle göstereyim. Arka lobdan kastımız hemen şu. Bakın şu üçlü 1, 2, 3. Onun tam şu ortasına, zincirin tam ortasındaki yere giriyorum. Bu şekilde 28 tane sık iğnemi yapıp gelip artık örnek kurulumuna başlıyoruz. Evet, şimdi 2 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. İpimi arttım. Şöyle söyleyeyim. Şu en dipteki, yani zincirin dibindeki yere değil. Bakın bunu saymıyorum çünkü onun yerine zinciri yaptım zaten. Yanındakini boş bırakıyorum. Hemen bir yanındakine girip bir tane şöyle uzatıyorum, bakın. Çakma trabzanımı yapıyorum. İpimi yine arttım. Ne yapıyorum? Geri geliyorum. Hemen bir öncesine geliyorum ve yine uzattım. Bu şekilde çakma trabzanımı yaptım. İpimi arttım. Bir boşluk bıraktım. Yanındakine girdim. Görüyorsunuz. Yine ipimi arttım. Bir geri. Boş bıraktığım yere geri geliyorum. Çok gerçekten üzgünüm. Siyahtan dolayı battığım yeri göremiyorsunuz belki ama en azından anlatıyorum. Söylediğime dikkat ederekten tarifimle yaparsanız yine de yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bakın şu yanındakini atladım. Bir sonrakinin içine giriyorum. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Yakından daha iyi sanki. Evet, bakın şu şekilde. Şimdi ne yapacağım? Geriye dönüyorum. İpimi arttım. Şuradaki geriye boş bıraktığım ilmeğe giriyorum. Uzattım. Yine buraya da çakma trabzanımı yaptım. Geldim. Bakın boş bıraktım. Yanına girdim. Yaptım çakma trabzanımı. Üçünü bir çıkarttım. Bir daha arttım. Bakın boş bıraktım. Şuradaki yere geliyorum. Uzattım. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. Sıra sonuna geldiğimizde üstte örneğimizi nasıl kuracağız onu göstereceğim. Çünkü artık biraz boşluklara girmeye başlayacağız. Hemen sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, geldik sıra sonuna. Bakın toplamda bu şekilde 13 tane örnek koymuş oldum. En sonuncusunu yine düz bırakıyorum. Bir tane buraya normal çakma trabzanımı yapıyorum kenar hattına. Bakın bu şekilde birinci sıra örneğimizi bu şekilde koymuş olduk. Dönüyorum yine yukarıya. Bakın 2 tane zincir çektim. Döndüm ya. Yine aynı şekilde şu ilk başlangıçtaki diptekine değil, ne yapıyorum? Şuradaki boşluğa değil, şu örneğin bir sonraki boşluğuna giriyorum. Çakma yine trabzanımı yaptım. İpimi arttım. Şimdi geri geliyorum. O gösterdiğim ilk boşluğa.
uzattım, çektim, girdim, bakın buraya, bir sonraki boşluğa çakma sık iğnemi yaptım, çakma trabzanımı yaptım, sonra geri geliyorum bir önceki boşluğa. Bu şekilde örneğimizi hep boşluklara kuruyoruz. Bu şekilde arttım, bakın dibindekine değil bir sonraki boşluktan giriyorum. İpimi arttım. Hemen bir önceki boşluğa geri dönüyorum. Hep boşluklara battığımız için haliyle aynı boşluğa 2 kere batılmış oluyor bu şekilde. Bir sonrakine girdim. Arttım. Bir öncekine girdim. Evet. Bakın şöyle bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Hemen sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Geldik sıra sonuna. Hemen burada bakın sonuncuyu da boşluğa yaptım. Şu kenardakini yapmam gerekiyor ya. Hemen ipimi arttım. Şuradaki boşluğun içine bir tane çakma trabzanımı yaptım. Yine iki tane zincir çekiyorum. Bakın dönüyorum. Aynı usul devam ediyoruz. Birinci boşluk, yani şu örneklerin, V'lerin kenarındaki şu birinci boşluğu bırakıyorum. İkinci boşluğa arttım ipimi, girdim, uzattım. Uzatmaya dikkat edin burada. İlk çakma trabzanımı yaptım. Tekrar uzattım. Artık ilk boşluğa giriyorum. Yine uzattım. Bu şekilde girdim boşluğa. Yaptım çakma trabzanımı. Geri geldim. Bir önceki boşluğa girdim. Ve yine çakma trabzanımı yaptım. Şu araları uzatın ki şöyle bakın şunlar düzgün dursun. Oraları uzatmayı unutmayın. Bakın bu şekilde ileri geri gideceğiz. Aynı usul devam edeceğiz. Ta ki istediğimiz boya, kapak boyuna gelene kadar. Hemen örelim. Kaç sıra öreceğimizi söyleyeceğim. Evet, yine her zamanki gibi bakın 2 zincirimi çektim. Şimdi artık köşeyi kıvıracağız ya. Şuna yapmıyorum da bir sonrakine gidiyorum. Bakın bir sonraki çarpıya gidiyorum. Tekrar ipimi doladım. Bakın bir öncesine girdim yine. Yani şuradaki köşedeki bir çarpıyı ne yapmış olduk? Atlamış olduk. Şunun üstünü yapmadık. Direkt bunun üstüne geçmiş olduk. Aynı şekilde devam edeceğim. Bir değişiklik yok. Sıra sonuna kadar bu şekilde geliyorum. Şimdi bu videoyu ben aynı zamanda sırt çantasında da paylaşacağım. O yüzden sırt çantası için paylaştığımda söylüyorum. Bunda bir sıra eksiltme yaptım. Sırt çantasında 2 sıra eksiltme yaptım. Onu belirteyim. Yani ben şimdi bir sıra yapacağım ya, siz bunun aynısını 2 sıra yapacaksınız. Bu eksiltme işlemini haliyle biraz daha daralmış olacak, uç kısmı biraz daha yuvarlanmış olacak. Onu da belirteyim. Sırt çantasının zaten başlangıcını, ölçüsünü o videonun içinde vermiştim. Sadece ördükten sonra final kısmı için bu kısmı orada da paylaşıyorum şimdi. Bu şekilde faydalanabilirsiniz. Şimdi ben sıra sonuna kadar bu şekilde aynen daha önceye ördüğüm gibi bakın aynen devam ediyorum. Hemen sıra sonuna kadar örüp geleceğim. Evet, bakın sonuncuyu yapmadım. Yine burada bıraktım. Ne yapıyorum? Hemen bir zincir çekiyorum ve buraya ilmek kaydırma yapıyorum. Bu sefer niye bir zincir çektim? Çünkü burada 2 zincir çekmiştim. İlmek kaydırmam da çünkü bir zincir yerine geçmiş oluyor. Şimdi burada ne yapacağız? Artık
ipimi tamamen burada bitiriyorum. Çünkü bir sıra dolaşacağım. Bu şekilde ipimi burada bitirdim. Hemen artık bu aşamada iğnemi takacağım ve iğnemle ipimi gizleyeceğim. Aslında gizlemesem de sonra sık iğne örerken içinde de zaten gizlemiş oluyorum. Ama yine de şöyle ipimi buradan bir tur şöyle de geçireyim ki bir sabitlenmiş olsun. Şuradan gidelim. Evet. Şöyle gidelim. Evet, buradan sonra zaten sık iğnenin içinde onu götürürüm. Şimdi tekrardan nereden başlıyorum? Ne şekilde çantaya yapacağım? Hemen ondan bahsedeyim. Artık arkasını çeviriyorum. Bakın. Çünkü şurasının şöyle göstereyim. Şu düzgün yer kapağın ön yüzü olacak. Yani kapağımızın önü burası. Kapağımızın arkası burası. Şimdi hemen şu kenardan ne yapıyorum? Başlıyorum sık iğne yapmaya. Aldım ipimi yine. Şöyle bakın şurada ilk en baştan başlıyorum. Yani şuradaki ilk en baştan tığımı geçiriyorum. İpimi çıkarttım. Bir zincirle burayı sabitledim. Şimdi ipimi bakın hem içinden götüreceğim hem de buraya sık iğne yaparak devam edeceğim. Şimdi bu zincir olduğu için hemen şuradaki yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şuradaki boşluktayız. Bakın şu boşluğa yine bir tane sık iğne yapıyorum. Geldim buraya. Buraya bir tane yapıyorum. Hep bu şekilde gideceğim. Bir tane boşluğa geldim yine. Şimdi bakın şunlara hep zincirler alacağım. Yani şu kenardaki tek yaptığımız trabzanlar var ya, çakma trabzanlar. Onların içine direkt boşluğuna batarak yapacağım. Bir tane göbeğine, bir tane boşluğa. Bir tane göbeğine, bir tane, bakın boşluğa yaptım. Şimdi şuraya bir tane göbeğine giriyorum. Şöyle görüyorsunuz. Bu şekilde bir sıra boyunca hep böyle dolaşacağım buraya. Artık bakın bu ipimi de soktum içine. Şimdi bunun üstünden de gideceğim. Bunu da araya bu şekilde gizlemiş olacağım. Kenarı düzlüyoruz bu şekilde. Bunun üzerinden bir turda pardon, göbeğe batmadık şurada. Bir turda ilmek kaydırma gideceğim bunun üzerine. Onu da söyleyeyim. Yani böyle kalmayacak. Bir sırada full ilmek kaydırmayla dolaşacağız. Çünkü biliyorsunuz şu kısmı ilmek kaydırmayla çantaya tutturuyoruz. Aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi bakın geldik artık şu çapraza. Şimdi göbeğine de battım. Ne yapıyorum? Girdim buraya. Kıvrımı oluşturmaya başlıyorum şurada. Döndüm. Şimdi şuradaki boşluğun içindeyim. Evet, buraya da girdim. Şimdi artık tepedeyim. Şu her tepeye bakın. Şuradaki her tepeye yapacağım. Ama şunu da alacağım içine. Şunu da alacağım. Üçünü birden alacağım. Daha düzgün görünmesi açısından. Şöyle bakın şu
Şunu bırakmıyorum. Tepe ile birlikte şöyle göstereyim, bakın. Şurada aslında sık iğnemizin tepesi. Şurada bir arkada şöyle bir hat oluşmuş ya. O hattı da yok etmek istiyorum. Ve şöyle üçünü birden içine alıyorum. Yani bir boşluğa denk getiriyorum. Bakın. Bir tanesini şu birinciyi tepeye denk getiriyorum. Bir tanesini boşluğa denk getiriyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Burada yaptığımızın aynısını bu tarafta da yapacağız. Aynı şekilde gideceğiz. Ve sonrasında bir sıra ilmek kaydırmayla dolaşacağız. Aynı zamanda da çantaya da bunu tutturmuş olacağız. Evet, şimdi geldim artık askı aparatını takmaya. Şöyle bakın, gösteriyorum. Bunu buraya direkt sık iğne ile birleştireceğim. Yani şuradaki ilk sık iğne tepesinden giriyorum. Tabi burası başlangıcı olduğu için burada yeterli ip yoktu. O yüzden şöyle yeni iple başlayacağım burada. İpimi alttan taktım. Çıkarttım. Bakın bu şekilde sıkıştırdım. Hemen yanındakine girdim. Şöyle. Bakın içinden metali bu şekilde içine alıyorum. Sık iğne ile direkt birleştirmiş oluyorum. Evet, son sık iğnenin içindeyiz. Bu şekilde bakın içine takmış oldum sık iğne yöntemiyle. Şöyle göstereyim. Bakın sık iğne ile yaptım. Tabi burada hemen ipi sıfırdan kesmiyorum. Şöyle biraz pay bırakacağım. Çünkü buradan devam edeceğim. Birazcık bu iple burayı sağlamlaştırmaya devam edeceğim. Şu ipi kesebilirim. Bu ip alttan yürüttüğümüz ip. Bununla işim yok. Bunu keselim. Şimdi bunu iğneme takıyorum. Ve birazcık daha sağlamlaştırmak istiyorum. Malum sonuçta sap en fazla yükün bindiği yer. Şöyle bakın, alttan giriyorum. Sık iğnenin hemen altından çıkıyorum. Allah'ım, bu çanta kabusum oldu resmen. Gerçekten o kadar simsiyah bir çanta ki yok, algılamıyor yani. Ne yaparsam yapayım. Bakın şu sık iğnenin hemen altından çıkıyorum. Üstünden sık iğnenin tepesinden giriyorum. Hemen yan tarafa geçtim. Bakın yandaki sık iğnenin altı, üstü. Hemen yan taraf, yanındaki sık iğnenin altı, üstü. Hemen yan taraf. Böylece birazcık daha sağlamlaştırmış oluyorum. Hemen yan tarafa girdim tekrar. Yine altından çıktım. Artık burada içinden tüm bu yaptıklarımın içinden geçiyorum. Şöyle bir pense yardımıyla ipimi kestim. Bunu da buradan keselim.
Evet, böylece şöyle göstereyim. İki tarafı da hazırlamış oldum. Dediğim gibi dilerseniz bu şekilde sık iğne yöntemiyle, dilerseniz iğneyle direkt böyle dolayarak istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben biraz daha sağlam olsun istedim. O yüzden bu şekilde saplarımı da hallettim. Şimdi ne yapacağım? Bunun ucuna halkamı geçireceğim. Şimdi dilerseniz hemen onu da yapalım. Önce şu zincirimizi eşit bir şekilde bölelim ikiye. Metre ile satılan bu zincirler gerçekten çok kullanışlı. İstediğiniz gibi istediğiniz yerde bölüp parçalayıp kullanabiliyorsunuz. Sayıların eşit olmasına dikkat edelim. Hemen sayalım. 3, 6, 9, 12, 14 tane koymuşum burada. 3, 6, 9, 12, 14, 15. Bunun bir tanesini çıkartıyorum. İki tarafta da 14 tane zincirim olmuş oldu. Şimdi çantalarımın ağız kısmına bunları geçireceğim. Yine pense yardımıyla şu ağız kısımlarını bir açıyorum önce. Sonrasında geçireceğim. Ve tekrardan aynı şekilde sıkıştırıyorum. Bu şekilde ayarlamış oldum. Aynı şeyi bu taraf için de yapıyorum. Onu göstermeme gerek yok. Şimdi şunu takalım. Şu çengellerimizi takalım. Yine aynı şekilde açıyorum zincirimi. Taktım bunu. Tekrardan kapattım. Bakın bu şekilde bir sap kısmı yapmış olduk. Bunu da çantaya diktiğimizde şöyle göstereyim. Böyle takıp sapımızı istersek bu şekilde uzun, dilersek de bunu içinden geçirip istediğimiz yerine göre, hani boyunu nasıl ayarlamak istiyorsak istediğimiz yerine göre kısaltabiliriz. Yani şu şekilde boyunu kısa da yapabiliriz. Böylece kullanışlı bir çantaya dönüştürmüş oluyoruz. Beden, boy, poz, bakın şu şekilde düşünün. İstediğim yerinden takıp boyunu ayarlayabiliyorum. Bu da benim için bir kolaylık olmuş oluyor. Şimdi bunu da hazırladık. Bu da hazır. Geriye ne kaldı? Artık büzgümüzü doğru yerlerini işaretleyeceğiz. Çantamızın pilesini vereceğiz ve kapağı monte edeceğiz. Hemen biliyorsunuz bu kapağı siyah olduğu için çekemedim. Yani net bir şekilde görülmedi. O yüzden siz bu kapağı normal başka bir renkle çektim. O şekilde izleyeceksiniz. Sadece şunu dikkat etmenizi istiyorum. Sayıları ben size vereceğim. Hemen ölçülerini de vereyim. Göz sayılarını vereyim. Ama siz tabii ki de ona göre yapacaksınız. Evet. 15 santime 20 santimlik bir kapak. 15'e 20'lik bir kapak. Ancak dikkat etmenizi istiyorum. Bakın şöyle yukarı gittikçe daralıyoruz. Yani başlangıçta biliyorsunuz bir 3, 6, 9, 12, 13 tane burada örneğimiz vardı. Buraya sona geldiğimizde 3, 6, 9 tane örneğimiz kalmış.
Yani yavaş yavaş kenarlarından azaltıp kapağımızı şu şekilde bir şekle soktuk. Şimdi ne yapacağız burada? Kapağımızın şu aparatımızı da takalım. Dilerseniz şu çantaya geçirilecek olan kısım, bu da çantamızın kapağına geçirilecek olan kısım. Evet, şimdi artık kapağı çantaya monte etme zamanı. Ütüledim içinden ve bezle ütüledim. Çünkü benim ütüm parlatıyor. Hani sizin ütünüz parlatıyor parlatmıyor bilmiyorum ama benimkisi parlattığı için içinden bezle ütüledim. Bunu da üzerine bez koyarak ütüledim. Tüm parçalarını, yani şöyle söyleyeyim, büzgü aparatına kadar her şeyini ütüledim. Şimdi şöyle bir şunu da söylemek istiyorum. Ben burada hatırlarsanız 2 sıra burada örmüştüm. 3 sırada burada örmüştüm. Sonra istediğim boy olmadı. O yüzden söktüm, daha sonra burayı komple söktüm. Burayı da 4 sıra, burayı da 4 sıra olacak şekilde tamamladım. Şimdi kapağı takmaya başlayacağım. Yerimi ayarladım. Çantamın önce biliyorsunuz iki yanını belirliyorum. Sonrasında 30 santim olduğu için, 30 ilmek olduğu için kapağım 30 ilmeği tam ortasına denk getirecek şekilde ayarladım. Şimdi buradan sonra artık ilmek kaydırmayla ne yapacağım? Çantamı buraya monte edeceğim. İşaretleyicimi bir çıkartayım şuradan. Evet. Şöyle giriyorum. Bakın o ilmek kaydırmanın hemen altından giriyorum. Şurası benim gireceğim yer olacak. Şimdi burada bir yana girdim. Aynı şekilde burada da girmem gereken yere girdim. İpimi alttan çektim. Ve hemen ne yapıyorum? İlmek kaydırmamı yapıyorum. Yine bir yandaki ilmeğe girdim. Burada da bir yandaki ilmeğe girdim. Alttan çektim. İlmek kaydırmamı yaptım. Bir yandaki ilmek, burada da bir yandaki ilmek giriyorum. Alttan ipimi çekiyorum. İlmek kaydırıyorum. Yandaki, yandaki. Şimdi bu şekilde ilmek kaydırarak sıra sonuna kadar geliyorum. Böylece kapağımızı da artık takmış, bitirmiş oluyoruz.